Sevgili izleyenler, Doktor Aslı Hanım'ı uğurladık. Şimdi sosyal medya üzerinde bu hafta bize en çok yazdığınız konu, en çok sorduğunuz soruların konusu, yani saç ekimi. Yurt dışında oturan birçok kişi evet saç ekimini talep ediyor, biliyoruz. Sağlık turizminde de birinci sırada. Sonra estetik cerrahi, obezite diye devam ediyor. Şimdi bugünkü konumuz tekrar saç ekimi ve saç ekimi teknikleri. Daha önce programımızda lütfen sosyal medyadan izleyin. Saç ekiminden bahsettik, saç ekimini anlattık, tekniklerine geçtik. Fakat tekniklerin ayrıntılarına gelemedik. Bu hafta biraz tekniklerden bahsedelim istiyorum açıkçası. Şimdi saç ekimi neydi? Kısaca bir hatırlatalım. Artık herkes saç ekimini biliyor. Biliyorum ki neredeyse erkekler kadar kadınlar da talep ediyor. Bu hafta özellikle kadınların saç ekimlerinden de bahsedeceğiz. Kadınların saç dökülmelerinden de bahsedeceğiz. Önce saç ekimi nedir diye başlayalım. Hakikaten biliyorsunuz artık saç ekimi iki kulak arası ensenin üst bölümünde sık ve sağlıklı saçların saçsız alanlara aktarılması işlemi. Şimdi saç ekimine ihtiyaç duymak için saçlarımızın dökülmesi lazım tabii ki. Saçlarımız neden dökülüyor diye baktığımızda öncelikle erkeklere bakalım. 17, 18, 19 yaşındaki erkek çocuklarımıza aman da bir hastalığı mı var, bunun bir sağlık sorunu mu var, hemen koşalım doktora demeyin. Elbette tahlillerini yaptırın. Elbette belli sorunlar olabilir, bunları çözmeye bakın ama erkek saç kaybediyor. Bunu biraz kabul edelim. Erkeğin doğasında var. Erkeklerin yaşı ilerledikçe ön çizginin geriye gitmesi, tepenin açılması, saçların seyrekleşmesi, hafif minyatürleşme. Çünkü saç dökülme sırasında hafif hafif geriye çekiliyor, minyatürleşiyor ve cildin altında kalıyor artık uyuyan kök olarak. Bu ayrıntılara gireceğim sonra. Dolayısıyla yani aslında biz bu kelimeyi sevmiyoruz ama kelleşme oluştuğunda tek çözüm saç ekimi. Peki kadınlarda durum ne? Kadınlar her geçen gün çok daha fazla saç dökülmesi yaşıyorlar. Bunun sebepleri çok fazla. Biz kadınların kadın saç dökülmeleriyle karşılaştığımızda erkekler gibi açılmış hemen saç ekelim demiyoruz. Kadınlarda hakikaten sağlık sorunu arıyoruz. Bunlar ne mi? Hormonal sorunlar, kan sorunları, doğum sonrası ya da çok stresli bir durum kadınların saçlarının dökülmesine sebep biliyor. Bu yüzden erkeklerde birçoğunda bu tahlilleri yapmıyoruz. Erkek tipi saç dökülmesi çok tipiktir. Söylediğim gibi ön çizginin geriye gitmesi, seyrelme ve tepe açıklığı ve hemen çözüm doğru zamandaysa açıklık saç ekimi. Ama kadınlarda bunları söylemiyoruz. Ne yapıyoruz? Kadınlar hemen bize hafif saç ayrımım açıldı diye fotoğraflar attığında hemen gel saç ekimi yapalım demiyoruz. Dermatoloji ya da estetik cerrahi tarafından birçok tahlilden geçmeli ve ondan sonra ne zaman saç ekebiliyoruz biliyor musunuz? Kadınlarda ya menopoz sonrası ya da eğer tahliller sonucunda erkek tipi saç dökülmesi var, testosteron yüksekliği var, bu yüzden de erkekler gibi saçı dökülüyor derse bize hekimler, saç ekimi bölümüne uğrayabilirsiniz ve artık saç ekimi yaptırabilirsiniz. Yani tekrar ediyorum hanımlar, sakın hafif saç açıklığım oluştu, hafif şakaklarım açık, alnım biraz geride ki doğuştan bu genellikle kadınlarda var, hemen saç ektirebileceğinizi düşünmeyin. Sizin prosedürleriniz daha uzun. Şimdi erkek ve kadında da saç ekim, yani kadında da eğer saç ekim teşhisi konulduysa bu saç ekimler nasıl yapılıyor ve hangi tekniklerle yapılıyor bir göz atalım. Şimdi teknikler aslında internete baktığınızda o kadar çok her klinikte bir teknik var inanın. Ama genel olarak kabul görmüş tekniklerden bahsedeceğiz biz. Bunlardan bir tanesi DHI tekniği, Direct Hair Implant. Yani İngilizcesinin kısaltılması ya da daha Türkçeleşmiş şekliyle kalem tekniği. Kalem tekniğini herkes tercih edemez. Zaten şunu da söyleyelim ki kişiler kendileri işlemlerinin nasıl yapılacağını tercih etmemeliler. Şöyle söyleyelim. DHI tekniği herkese önerilmez. Neden? DHI tekniği nedir biliyor musunuz? Yine bir füye tekniğidir. Saç ekimi bir füyedir. Bakın oradan başlayalım aslında. Foliküler ünite ekstraksiyonu, arkadan saçın alıp öne yerleştirilmesi. Saç ekimi tamamıyla füyedir. DHI nedir? Yine füyedir. Fakat kalem tekniği neymiş bu? Türkçeleştirdiğimizde saçları yine arkadan alıyoruz. Kanal açmıyoruz.
Böyle 0708 kalemler vardır ya, hepimiz hatırlarız ve biliriz ve hala da kullanıyoruz hatta. Onların içine saç kökleri konulur ve cilt üstüne basılır. Bu kalemler hem keser hem grefti yerine oturtur. Şimdi biz bu yöntemi aslında çok sevmiyoruz açıkçası. Herkes de tercih etmiyoruz. Kimlerde tercih ediyoruz? Genellikle saç arası sıklaştırmalarda ve küçük operasyonlarda. Yani kocaman bir alın açıklığınız var, tamamen çıplak bir alan ya da diyelim ki 5000-6000 greft saç ekimi yaptıracaksınız. Ben DHI istiyorum diye tutturmanın bir anlamı yok. Zaten siz tutturmayın. Lütfen hangi yöntemle saç ekiminiz yapılacaksa uzmana bırakın. Siz seçmeyin, siz yönlendirmeyin. Çünkü ben WhatsApp üzerindeki başvurularda çalıştığım hastanede görüyorum ki ben şöyle yaptırmak istiyorum, üzerine bir de şu tedaviyi yaptırmak istiyorum. Yani hasta teşhisini koymuş, ameliyatına karar vermiş, sadece bir el arıyor. Bunu yapmayın. Siz saç fotoğraflarınızı kliniklere atın, onlar değerlendirmelerinizi yapacaktır. İkinci tekniğimiz safir uç tekniği. Safir uç tekniği değişik bir şey değil aslında. Ne? Yine normal saç ekimi yapıyoruz. Füye tekniği yapıyoruz. Bu sefer kanal açma safhasında metal uç, metal jilet blade gibi bir şey kullanmıyoruz da safir uç kullanıyoruz. Safirden yapılmış bir materyal, bir bıçak kullanıyoruz. Çok açılı ve dolayısıyla cildin çok rahat kesilmesine sebep olan, iz bırakmayan, çok tipiktir ya saç ekiminde. Hani böyle delik delik olur saç dipleri, onları yapmayan bir sistemdir. Çokça da tercih edilir. Çoğu klinikte de rutindir. Artık herkes kullanıyor diyebilirim. Peki saç ekiminin en meşhur dedikodusu. Ay çok ağrıyormuş, çok fazla iğneler yapılıyormuş, çok acı çekmiş arkadaşım, benim iğne korkum var, saç ekimi yaptıracağım ama çok korkuyorum, gidemiyorum. Artık onun da çözümü bulundu, inanın. Ağrısız anestezi var. Nedir bu ağrısız anestezi biliyor musunuz? Çok yüksek bir pompa sistemi aslında. Bu başka branşlarda da kullanılıyor. Nasıl yapılıyor? Çok yüksek basınç dediğim gibi cilt altına ilaçlar zerk ediliyor. Elimizde bir alet var. Bir piston var. İlacımızı çekiyoruz. Düğmeye bastığımızda cildin altına basınçla ilacımız gidiyor. Dolayısıyla o bölge uyuştuktan sonra biz yine enjektörleri kullanmaya devam ediyoruz ama siz artık o kadar hissetmiyorsunuz. Tamamıyla ağrınızı almasa bile bir kısım hafifletmesi bile, hatta işin psikolojisi bile size yetiyor, inanın. Şimdi tıraşsız saç ekimi. Bu da bir yöntemse yöntemlerimizin arasına ekleyelim. Ben saç ektirmek istiyorum ama tıraşsız olsun. Saç kestirmek istemiyorum. Yani ben de olsam saç kestirmek istemezdim, inanın. Haklısınız ama saç kesmeden saç ekimi bakın kimler için uygulanıyor. Kimler için? Yine mesela küçük yara izleriniz varsa başınızda. Hepimizin var değil mi? Küçüklükte düştüğümüz yerler hep yara izidir. Ya da herhangi bir ameliyat sonucunda, herhangi bir cilt sorunu sonucunda oluşan küçük açıklıklar tıraşsız saç ekimiyle kapatılabilir. Tıraşsız saç ekimi nasıl oluyor? Bırakın kapatmayı da. Yani bizim saçlar nasıl kesilmiyor? Nasıl greftler alınıyor? Nasıl yapılıyor biliyor musunuz? 2 kulak arası mesafeden saçlar alıyoruz ya, çünkü onlar dökülmeyen saçlar. Orada 1 santimlik 3 tane şerit ya da başınıza göre 2 tane 1 santimlik şerit 1 numara gibi kısaltılıp o bölgeden saçlar alınıp bir kısım greft alınıp bölgeye yerleştiriliyor. Yine ekim yapılıyor. İşte ön bölgede uzun kalıyor böylece. Fakat sizin 5000 grefte ihtiyacınız var. 6000 grefte ya da 3000-4000 grefte ihtiyacınız var. O kadar da abartmayalım. Tıraşsız saç ekimi yaptıramazsınız. Çünkü tıraşsız saç ekiminde arka alan tamamen kesilmiyor. 1 santimlik 2 şeritten alabileceğimiz greft sayısı ne ki? Hadi en yoğun saçta 1500 greft. 1500 greft, açıklığınız 1500 greftlikse eğer tıraşsız saç ekimini tercih edebilirsiniz. Öyle tıraşsız saç ekimi yaptıracağım deyip geçmeyin, yine uzmanına bırakın lütfen. Şimdi saç ekiminde yöntemlerimizin en sonuna neyi bıraktık? Kök hücre destekli saç ekimini bıraktık. Şimdi
son sistemimiz inanın. Saç ekiminde yeni bir şey çıktı mı? Çıktı. Kök hücreli saç ekimi. Ama bu programımızda anlatmayacağız. Bir dahaki programda mutlaka size geniş geniş ve tek sistem olarak kök hücre destekli saç ekimini anlatacağım. Bu haftalık da bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Programımız tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve teşhis için değildir. Siz her şeyi doktorunuza sormayı unutmayın. Haftaya görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.